Herkese yeniden merhaba dostlar. Burç yorumları serimizde hava grubu burçlarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu serinin devamının gelmesi için videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi lütfen unutmayınız. Şimdi hava gruplarına geçtik. Hava gruplarını yorumlayacağız ve terazi burcuyla başlıyoruz arkadaşlar. Zodyak'ın en naif, en zarif, en eşitlikçi ve aynı zamanda da en kararsız burçları, çocukları olan terazi burçlarıyla başlıyoruz hava gruplarını yorumlamaya. Bakalım Şubat ayı içerisinde sizleri sevgili terazi burçlarını, bu arada bunları Güneş burcu, yükselen burcu ya da ay burcu olarak dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış ne şekilde dinlemek istiyorsanız. Ya da ilgilendiğiniz aklınızdaki kişinin burcunu da dinleyebilirsiniz elbette ki. Bakalım Şubat ayı burç yorumlarında terazi burçlarının, sevgili terazilerin Şubat ayı enerjileri için niyet ediyorum. Bakalım sizleri nasıl bir enerji bekliyor olacak Şubat ayı içerisinde sevgili teraziler. Terazi burçlarını neler bekliyor olacak Şubat ayı içerisinde? Tavsiyeler ne olabilir terazi burçlarına? Hemen kartlarımızı açalım arkadaşlar. Şifalanma zamanı diyor. Arkadaşlar, sevgili teraziler, size iyi haberlerim var. Bu ay güçleniyorsunuz gibi görünüyor. Artık hangi konuda bilmiyorum ama gerçekten sizlere gündeminizdeki konuyla ilgili zayıf bulunduğunuz, kendinizi zayıf gördüğünüz, zehirlendiğiniz, yaralandığınız, aldatıldığınız ya da hastalık, bu gerçek anlamda bir sağlık da olabilir arkadaşlar bu arada. Sağlıkla ilgili bir konu da olabilir ya da yara aldığınız şey her neyse oradan, yara aldığınız yerden şifalanma zamanı yılan enerjisiyle birlikte. Biliyorsunuz ki yılan aynı zamanda şifalanmayı da anlatan bir karttır. 55 numarayla geliyor arkadaşlar. Sizin için bir anlamı var mı bilemiyorum. Şimdi Şubat ayı içerisinde terazi burçlarına şifalanma var dedik. Şöyle bir genel bakarsak arkadaşlar. Evet, bakın yara aldığınız yer dedim. Çünkü değnek dokuzusu geldi. Yara aldığınız yerlerden savunmaya geçmek ama hala ayakta kalmaya çalışmak, cepheyi terk etmemek, savaşmaya devam etmek, ben ne kadar yara alırsam alayım hep ayakta kalmayı başardım demek. Biraz da inatçılık arkadaşlar. Yani inadına bırakmamak, teslim olmamak, savaşmaya, direnmeye devam etmekle ilgili de bir karttır. Aynı zamanda asa dokuzusu kartı. Size uzun zamandır bu şekilde görüyorum. Ya da bir süredir bu şekilde görüyorum. Ancak burada artık bu durumun şifalanmaya başlaması söz konusu. Çünkü güç kartıyla birlikte geldi. Güçleniyorsunuz arkadaşlar. En zayıf yerlerinizi güçlendiriyorsunuz. Para ikilisiyle birlikte kararsız kaldığınız, ne yapacağınızı bilemediğiniz, çaresiz kaldığınız bir takım durumlar varsa bunlarla da ilgili ciddi bir güçlenme geliyor Şubat ayı içerisinde sevgili terazilere. Affedersiniz. Şimdi burada bakın, yalnız kalmışsınız. Kendinizi yalnızlaştırmışsınız ve bu yalnızlıktan güç alacaksınız aslında biraz da. Bir de burada şey de hissediyorum. Kurban psikolojisi de var sanki biraz sizde. Ben aldatıldım, ben yaralandım ama bak her şeye rağmen yani özellikle şöyle bir görüntü vermeye çalışıyorsanız etrafa, bunu hissettirmeye çalışıyorsanız, işte düştüm ama yıkılmadım. Yılmadım, ölmedim, ayaktayım, tekrar kalktım, tekrar canlandım tarzında bir düşünceniz varsa ve uzun zamandır bunun için direniyorsanız arkadaşlar, bununla da ilgili sistemden çok güzel bir destek alıp güçleneceksiniz, ayağa kalkacaksınız gibi görünüyor. Peki devam edelim. 3 kart daha seçiyoruz. Başka neleri bilmemiz gerekiyor? Evet, bakın, yola çıkma enerjisi, direksiyonun başına geçme enerjisi. Bu gerçek anlamda bir yola çıkmak da olabilir. Ya da hayatınızın kontrolünü artık elinize almanızla ve şu kurban psikolojisinden de çıkmanızla ilgili olabilir. Bu şifalanmanın sonrasında Şubat ayı içerisinde gerçekleşecek bir artık hareket söz konusu arkadaşlar. Ancak bu hareketi siz kendiniz bir şeyleri başlatmak,
bir dakika gel otur bakalım konuşalım. Biz şu konuyu bir konuşalım, halledelim deyip böyle ipleri elinize alıp olayın kontrolünü artık, çünkü burada güçleniyorsunuz ya, olayın kontrolünü artık siz elinize alıp siz sanki bir şeyleri yönlendireceksiniz gibi görünüyor. Bunu ama çok yavaş, çok temkinli, ani hareket etmeden, düşünerek, taşınarak ve iki tarafı da düşünerek, şimdi karşınızdaki kişiyi de düşünüyorsunuz aynı zamanda. Hani onu da kırmadan, üzmeden, ben bu işi nasıl çözebilirim, insanların hayrına olacak şekilde ben bunu nasıl halledebilirim şeklinde sorunlarınıza yaklaşımınız olacak gibi görünüyor Şubat ayı içerisinde. Yalnız burada bir ay kartı var arkadaşlar. Belirsiz olan durumlar bir süre daha devam edebilir. Bakın bu dediğim olaylar belki ayın sonuna denk gelebilir. Bu güçlenme olaylarını biraz daha fazla o zaman hissedebilirsiniz. Belki ortalarında başlayacak bir süreç ayın sonlarına doğru sizi daha da güçlü hissettirebilir. Ancak burada yine belirsiz, karanlıkta kalan bir takım durumlar olabilir. Şuraya bir kart daha çekmek istiyorum ay kartına. Evet, bakın. Şimdi diyor ki ne kadar belirsizlikte kalmaya devam ederse etsin, burada gerçekten istediğiniz, olmasını istediğiniz şeylerle ilgili bir takım gelişmeler olacak. Beklediğiniz bir paranın gelmesi, beklediğiniz bir haberin gelmesi, hak ettiğinizi düşündüğünüz bir şeyin size gelmesi, bolluk bereketle ilgili biraz da alıyorum ben bunu arkadaşlar. Daha çok böyle iş güç para pul meseleleriyle ağırlıklı olarak terazi burçlarını bu ay böyle alışveriş içerisinde olmak, yani böyle hareket, bir bereket olması gibi konulardan bahsediyor bize bu kart arkadaşlar. Bu ay bunlarla ilgili gerçekten güzel şifalanmalar olacak. Sanki böyle bir açılacaksınız. Uzun zamandır direndiğiniz o şeyin, mücadele ettiğiniz, ayakta kalmaya çalıştığınız o konunun artık size getirisini, bereketini, bolluğunu görmeye başlayacaksınız gibi görünüyor arkadaşlar. Fakat burada temkinli olmakta fayda var. Çok fazla, hani bir anda açılacağı için her şey, böyle çok fazla gaza gelip de işte ben yaparım ederim deyip açılmamak gerekiyor. Temkinli, sakin bir şekilde ilerleyeceksiniz. Zaten burada bir şifalanma sizler için söz konusuydu arkadaşlar. Kayıt devam ediyor mu diye kontrol ediyorum bir taraftan da. Evet. Şimdi peki dişil enerji kartları size Şubat ayı için neler tavsiye eder? Düştü zaten. Verimli kabul 33 numarayla geldi. Ne olduğunu ve olmadığını veya olmadığını kabul et diyor arkadaşlar. Şimdi bazı şeyleri kabul etmeniz gerekiyor olabilir. Kabullenemiyor olabilirsiniz. Bu yüzden zaten burada böyle bir direnç gösteriyor olabilirsiniz. Ancak diyor ki bak, bazı şeyleri de kabul etmek gerekiyor. Ne için mücadele ettiğini bil. Boşuna enerjini harcama eğer bu direnci gösteriyorsan. Evet, bunun karşılığını alacaksın ama bazı şeyleri de eğer kabul edemediğiniz bir takım durumlar varsa arkadaşlar, kabul etmenin bir yeniliği olmadığını, aksine size kazandıracağı şeylere odaklanmanız gerektiğini kartlar bize söylüyor. Çünkü kabullenişte de bir hafifleme vardır, bir rahatlama vardır. Belki de bu şekilde gelecek şifalanma. Yani sizin şifalanmanız bir şeyleri kabullenmekle gelecek olabilir arkadaşlar. Ama her anlamda, her halükarda güçleniyorsunuz ve ben burada sonsuzluk işaretlerini iki yerde gördüm. Hem şurada hem şurada sonsuzluk işaretleri görüyorum arkadaşlar ve aynı zamanda aslında para ikilisi de sonsuzluk işaretini gösterir. Klasik tarotta, ancak burada tabii ki bu bize bolluğu, bereketi ve maddi anlamda bir hareketlenmeyi gösteriyor. Olduğun haline yeterlisin. Şunu bilmeniz çok önemli sevgili teraziler. Eğer olduğunuz halden memnun değilseniz, kendinizi yetersiz hissediyorsanız, benim şunu da yapmam lazım, bunu da yapmam lazım gibi düşünüyorsanız, olduğunuz halinizde gayet yeterli olduğunuzu ve bu halinizin sizi çok uzun bir süre daha götürebileceğini söylüyor kartlar sevgili teraziler. Evet. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın sevgili teraziler. Hepinize kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hava grubu burç yorumlarına Zodyak'ın en çılgın, en zeki, en öngörülemez ve en sıra dışı çocukları olan ikizlerle devam ediyoruz dostlar. Evet, bakalım ikizler burcunu Şubat ayı içerisinde hangi enerjiler bekliyor olacak? İkizler burcu Şubat ayı enerjileri için niyet ediyorum. Bu arada bunları
Yükselen burcunuza göre de dinleyebilirsiniz ya da ay burcunuza göre de dinleyebilirsiniz sevgili dostlar. İkizler Burcu. Şubat ayı neler bekliyor sizi? Bakalım bakalım. Mikrofonumuzu kontrol edelim. Sevgili İkizler Burcu. Sizleri nasıl enerjiler bekliyor Şubat ayı içerisinde? Evet. Hayat bazen can yakar. Asa Prensi, Kupa Sekizlisi ve Para Yedilisi. Peki. Şimdi sevgili İkizler Burcu. Bu ay canınızın biraz yanacağı bir takım konular söz konusu olabilir. Bir takım durumlar. Şimdi burada siz çocuksu bir hevesle sarıldığınız, ilham aldığınız, sizi heyecanlandıran konularla ilgili bir gidiş, bir arkanıza dönüş var. Fakat bu ayrılık ya da bu gidiş karşı tarafın, bakın bu aşk ilişkisi olabilir, arkadaşlık olabilir, iş olabilir. Artık gündeminizde her ne varsa bu ayrılışın sebebinin siz olduğunu görüyorum. Yani karşı tarafın sizden ayrılması, ilişkiyi bitirmesi ya da işe son vermesi gibi değil de sanki öyle bir şey oluyor ki ne olduğunu da bakacağız şimdi. Siz sevgili ikizler arkanızı dönüp bütün emeklerinizi arkanızda bırakıp bir şekilde gidiyorsunuz. Bakın bu gerçek bir gidiş de olabilir. Bu duygusal bir uzaklaşış da olabilir. Yani fiziksel olarak gitmeseniz bile artık o işten soğumak, o kişiden soğumak, artık istemediğini fark etmekle ilgili. Burada bir can yanması var. Yani bir durum olup da sizin canınız mı yanıp siz böyle bir hevesiniz kaçıyor? Yoksa siz mi bundan dolayı can yakıyorsunuz acaba? Buna bakacağız. Hemen bakalım. 3 kart daha çekelim bununla ilgili. Nasıl, yani başka neleri bilmemiz gerekiyor? Kılıç beşlisi, bir ego savaşı, bir inatlaşma. Kupa beşlisi. Bakın arkadaşlar. Kupa ikilisi. Evet. Bu da çok şimdi biraz daha belirginleşti. Şimdi eğer bir aşk ilişkisinden bahsediyorsak çok iyi anlaştığınızı düşündüğünüz, özellikle ilişkinin başındaysanız böyle flört dönemi, heyecan, şu bu falan dönemleri biraz böyle geride kaldıysa, tamam mı? Biz çok iyi anlaşıyoruz. Biz aslında birbirimiz için yaratılmışız diye düşündüğünüz bir kişiyle ya da biz çok iyi iş ortağıyız, biz mükemmel anlaşıyoruz, biz birlikte çok güzel işler başaracağız dediğiniz bir ortak ya da ben bu hayat yolunda bu insanla yürürüm. Bakın dostluk, arkadaşlık gibi konulardan bahsediyorum. Bu insan beni seviyor, biz çok iyi anlaşıyoruz, benim her zaman arkamda olur diye düşündüğünüz bir kişiden alacağınız bir hayal kırıklığı sonrasında, yaşayacağınız bir hayal kırıklığı sonrasında arkadaşlar arkanızı dönüp gitme durumu söz konusu gibi görünüyor. Burası bu İkizler Burcu biraz spesifik çıktı açıkçası. Burada her şey çok yolunda giderken, bakın burada bu gibi tarot yorumlarında böyle felaket tellallığı yapıp işte şöyle ayrılacaksınız, böyle bitecek falan gibi şeyler benim tarzım değil. Ben her zaman kartları yorumlarken olasılıkları söyleyip bununla ilgili nasıl bir önlem alabiliriz? Bununla ilgili ne yapabiliriz diyeyim ben, tamam mı? Burada yani gelecekte şu olacak, bu olacak falan gibi bir şeye girmek istemiyorum. Burada benim anlatmaya çalıştığım şey böyle bir olasılık var arkadaşlar, tamam. Bunun da sebebinin karşınızda çok iyi anlaştığınızı düşündüğünüz kişi her kimse ve konu her neyse bu kişinin aslında bir ego savaşına girmeye başladığını hissedecek olabilirsiniz. Aranızda bir böyle inatlaşma, bir ego mücadelesi ama bu alenen de olmayabilir.
Biraz böyle üstü kapalı da yaşanabilir. Ama burada böyle bir durum var arkadaşlar. Bu yaşanacak ve bir hayal kırıklığı oluşturacak sizde bu. Siz, bence bana göre bu sizin enerjiniz. Canınız yanıyor. Çünkü hayal kırıklığı her zaman can yakar. Ve arkadaşlar, arkanıza dönüp uzaklaşıyorsunuz. Bakın, gerçek anlamda da bir uzaklaşma olabilir. Ya da dediğim gibi kafa olarak da ya da kalp olarak, duygusal olarak da böyle bir hevesinizin kaçması, enerji olarak uzaklaşmak da olabilir. Ve zamana bırakıyorsunuz. Bakalım ne olacak? Kendi haline bırakıyorsunuz bazı şeyleri burada. Peki ben burada şunu sormak istiyorum. Bu olması gereken şey mi? Yani bakın, işte az önce anlatmaya çalıştığım şey. Tarot bize burada rehberlik yapıyor. Bu olması gereken bir şey mi? Bununla ilgili bir kart istiyorum. Evet, şimdi kafanız karışacağı için doğal olarak yani aslında bu gidiş tam bir ayrılış değil. Bitti, tamam, bir daha hani böyle sinirle de verilmiş bir karar değil. Ben biraz uzaklaşmalıyım. Bir durumlara bakmalıyım, bir akışına bırakmalıyım. Bakayım ne olacak dediğiniz para yedilisiyle akışa bıraktığınız ve durumları dışarıdan gözlemlediğiniz ya da bir şeylerin rayına oturması için akışa bırakmak istediğiniz bir durum. Burada evet, kafanız karışık, çok net kararlar veremeyeceksiniz. Kafa bulanık olduğu için herhangi bir karar vermemek için de arkadaşlar zamana bırakacaksınız gibi görünüyor. Bir kart daha alıyoruz. Evet. Bakın, eğer bunu yapmazsanız işte tarotun en sevdiğim yanına geldik. Şimdi eğer bunu yapmazsanız bu doğru olan bir şey arkadaşlar bu arada. Böyle yapmanız gerekiyor böyle bir durumla karşılaşırsanız ya da şu an hali hazırda böyle bir durum varsa. Şubat ayı içinde neler yapacaksınız? Şimdi böyle bir şey varsa ve bunu yapmazsanız, bu zamana bırakma işi, biraz durumlara bazen böyle çekilmek gerekir, uzaktan seyretmek gerekir. Bir şeyin üstüne gidip düzeltmeye çalışmaktansa arkadaşlar çok daha etkilidir. Bunu yapmazsanız çok yorulacaksınız diyor. Yani bu süreç sizi yorar. Oldurmaya çalışmak, ay biz ne güzel anlaşıyorduk, eskisi gibi olalım diye oldurmaya çalıştıkça yorulacaksınız ve hiçbir şey kazanamayacaksınız arkadaşlar. Ama eğer zamana bırakırsanız burada bu işi kurtarmakla ilgili güzel fırsatlar zamanında gelecek size. Yani zaman getirecek onları size. Bunun üzerine başka bir şey söylemek istemiyorum. Çok net geldi, çok spesifik geldi. Burada İkizler Burcu'nun mesajı. Şubat mesajı. Peki dişil enerji kartlarımız ne der? Bir de onlara bakalım. Şunu alalım. Bilinçli özsevgi. Kendimi sevdiğim için kendime iyi bakıyorum ve kendi önceliğim oluyorum. Şimdi burada bu süreçte arkadaşlar diyor ki dişil enerjiniz size, yani bu sizin dişil enerjinizden size gelen bir mesaj. Aynı zamanda yüksek benliğinizden de mesaj çekeceğiz. Şimdi burada diyor ki bak diyor, sen bu süreçte biraz çekileceksin. Eğer karşı taraftan bir değersizlik, bir hayal kırıklığı gördüysen, bunu hissettiysen biraz geri çekileceksin ve kendi öz sevginle ilgileneceksin. Sen belki de bunu öz sevgi eksikliğinden yaşıyorsun. Bunu fark edeceksin. Geriye çekileceksin. Kendini seviyor musun, sevmiyor musun? Ya da kendini, öz sevgini arttırmak için neler yapabilirsin? Bu geçen zamanda sen bunları düşüneceksin. Bunlar üzerine çalışacaksın ve sonrasında bir fırsat yakalayacaksın para asıyla birlikte. Şöyle bir olumlama olabilir bu cümle. Kendimi sevdiğim için kendime iyi bakıyorum ve kendi önceliğim oluyorum. Bakın, olumlamanız bu olabilir. Tamam mı? Bunu lütfen bu süre içerisinde sık sık tekrarlayın ve öz sevginiz üzerine çalışın. Peki yüksek benliğiniz size ne der bu konuda? Yani siz canınızın yandığı yerden öz sevgi konusunda şifalanacaksınız bence. Şubat ayı içerisindeki şey bu. Cevabı içine dönünce bulacaksın. Yani bu kadar olur arkadaşlar. Gerçekten bu kadar olur. Ne diyor? Bak, size dedim içinize dönün, değil mi? İçinize dönün. Bu süreyi böyle değerlendirin. Ve yüksek benliğiniz de diyor ki cevabı içine dönünce bulacaksın diyor. Yani bu konuyla ilgili kafanızdaki soru her neyse cevabı içinize saklı ve siz bu süreyi içinize dönerek değerlendirdiğinizde cevabı bulacağınızı söylüyor. Çok açık ve net bir mesaj. Evet sevgili teraziler.
Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Evet sevgili hava grupları, Kova burcuyla devam ediyoruz. Şubat ayı burç yorumlarına. Zodyak'ın en alışılmadık, en şaşırtıcı, en sevecen ve en dost canlısı burcu olan Kova burcuyla devam ediyoruz burç yorumlarımıza arkadaşlar. Kovalar bakalım Şubat ayında sizi nasıl enerjiler bekliyor? Yükseleninize ya da ay burcunuza göre de dinleyebilirsiniz elbette ki. Buradan alacağınız her mesaj sizler için önemli olacaktır. Evet, şimdi Kova burçları Şubat ayı enerjileri için niyet ediyorum. Bakalım Kova burçlarına Şubat ayında hangi enerjiler bekliyor olacak? Aylık burç yorumları kapsamında bu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Eğer destek olursa ve talep olursa bu burç yorumlarının her ay devamı gelecek tabii ki. Bakalım, duruma göre bakacağız. Burçlara mesajlar. Kova burçları. Kova burçları gerçekten çok değişik insanlar, farklı insanlar. Ben de çok severim kova burçlarını. Benim de tam karşı burcum olduğu için arkadaşlar iyi anlaşırız yani kovalarla. Peki devam edelim. Hemen şöyle kartlarımızı seçtik. Şimdi açıyorum zaman kaybetmeden. Hiçbir zaman yalnız değilsin diyorum. Arkadaşlar, Şubat ayı içerisinde Kova burçlarına ciddi ailevi desteklerin hadi şimdi cümleyi kur bakalım. Tıkandım. Kova burçlarına Şubat ayı içerisinde ciddi ailevi destekler bekliyor arkadaşlar. Yalnız olduğunuzu düşündüğünüz konularda aslında yalnız olmadığınızı fark edeceksiniz. Bakın şimdi aile, yakın dostlar, sizi seven insanlar. Zaten Kova burçları sevecen ve dost canlısı oldukları için etrafındaki insanlar tarafından sevilen, ilgi gören insanlardır. Ancak bunu daha çok böyle zor zamanlarda kaldıklarında fark ederler. İşte bir dara düşerler. Hemen onları seven zamanında destek oldukları insanlar böyle onlara destek olmak için yaklaşırlar, gelirler. Bir şekilde nereden geldiğini bile anlayamadığın farklı işte destekler gelir. Bu da aslında zamanında Kova burçlarının yaptığı yatırımlardan kaynaklanır. Yani manevi yatırımlardan kaynaklanır. Şimdi burada hiçbir zaman yalnız değilsin derken 42 numarayla geliyor bu arada arkadaşlar. Şöyle göstermiş olalım. Yalnız olduğunuzu düşündüğünüz, kendinizi böyle kötü hissettiğiniz, desteksiz hissettiğiniz bir anda ailenizin yanınızda olduğunu, zaten aileniz yanınızdadır muhtemelen ama daha çok destek görebileceğiniz bu anlamda. Ve aslında ne kadar yanıldığınızı fark edebileceğiniz bir ay olacak. Belli ki arkadaşlar bu da bana şunu söylüyor tabii ki. Demek ki Şubat ayı içerisinde bir takım sıkıntılar, ufak tefek sıkıntılar olacak. Ama bunlar neden kaynaklı olacak arkadaşlar? Bu arada üstesinden gelemeyeceğiniz sıkıntılar değil ki zaten destekte alacaksınız. Bu da neden olacak? Sizin aslında yalnız olmadığınızı, sizin çok iyi bir ailenizin, güçlü bir ailenizin olduğunu, her ne kadar öyle olduğunu düşünmeseniz de arkadaşlar ya da etrafınızdaki insanlar üzerindeki etkinizi, ya ben ne güzel dostlar biriktirmişim, aslında ben ne güzel arkadaşlar biriktirmişim. Bak görüyor musun, hiç ummadığım yerlerden bana destekler geldi diye düşüneceğiniz ve bu anlamda bakın kader çarkıyla birlikte ya zamanında yaptıklarımın, işte verdiğim o sınavların, derslerin, yaşadığım sıkıntıların bak şimdi meyvelerini topluyorum, karşılığını alıyorum. Bunu hissedeceksiniz arkadaşlar ve iyilik yapmanın, iyi biri olmanın, insanlara zor durumda yardım etmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu ve karşılıklarının size ne şekilde döndüğünü çok net bir şekilde hissedeceğiniz bir aya giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 3 kart daha çekiyoruz elbette ki. Bakalım bize biraz daha açsın bu durumları. Evet, aranızdaki insanlarla aranızdaki duygusal bağlantıdan da bahsediyoruz aynı zamanda. Anlaşıldı. Şimdi dostlar, bir kısmınızın bir kupa kralı ile ilgili bir hikayesi olabilir. Bir kupa kralı tarafından kalbi kırılmış olan kova burçlarımız varsa aramızdaki kupa kralını açalım. Kupa kralı nedir? Kupa kralı aslında duyguları olan
Fakat bu duyguları ölse belli etmeyen, böyle adamı fıtık eden bir tiptir. Özellikle eril enerji, ama fark etmez yani, eril dişil fark etmez arkadaşlar. Eğer böyle bir hikayeniz varsa ve burada mesela hayatınızdaki insanla sağlıklı bir iletişim kuramadıysanız, kuramıyorsanız, böyle geçmişten getirdiğiniz biri varsa, burada bu iletişimsizlik yüzünden aslında kalbiniz kırılmıştır ve zamanında elinizden hiçbir şey gelmemiştir. Eliniz kolunuz bağlı kalmıştır. Ya her şey denedim, olmuyor. Ben bu kişi bana duygularını doğru dürüst açmıyor, kaçıyor. Aslında duygusu olduğunu biliyorum, ancak aramızda bu duygu alışverişini sağlıklı bir şekilde yapamıyoruz ve bu durum beni çok yaraladı, çok yaralıyor dediğiniz noktada aslında böyle bir destek alacağınızı görüyoruz arkadaşlar. Çevrenizden, etrafınızdan, ya da hayatınızda bir kupa kralı varsa yengeç, akrep, balık burcu olabilir ya da bu anlattığım özelliklere sahip olabilir. Bu kişilerle de ilgili bir aslında burada şifalanma görüyorum arkadaşlar. Biraz daha Şubat ayı içerisinde kalbinizi dinlemek için ya da bir şeylerin yoluna girmesi için ani, fevri hareketler yapmadan yapmamanız konusunda dostlarınızdan uyarı almanız, ailenizden destek almanız, bir ayrılık olduysa eğer bununla da ilgili manevi ve psikolojik olarak destek görmeniz çok söz konusu arkadaşlar. Yani bir sıkıntı yaşanırsa, burada bir aşk ilişkisiyle ilgili ayrılınan bir sevgili, bir kupa kralı, ayrılınan bir eş, biten bir evlilik, her neyse arkadaşlar, burada biten şey, kalbinizi kıran, üzen şey, bu süreçte etrafınızdan çok destek göreceksiniz. Ve bu destek Şubat ayı içerisinde size gelecek. Kendinizi böyle durumlarda lütfen kötü hissetmeyiniz. Ani fevri hareketi yapmayınız. Sadece bir şeylerin artık zamanla yoluna girmesini beklemeniz gerekiyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Bakın, karşınızdaki insan duygusuz değil size karşı. Yani duygu var ama açılamıyor ya da açılmıyor, açılmamayı tercih ediyor. Bu konu sizinle alakalı değil. Bu konu karşınızdaki kişiyle alakalı. Bu yüzden bu kişinin şifalanması ile ilgili olduğu için siz bu noktada ailenize, dostlarınıza, arkadaşlarınıza ve çevrenize sarılabilirsiniz. Onların desteklerini kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki aylarda eğer devam edersek seriye, bu enerjilerin nereye doğru gittiğine bakacağız elbette ki. Bunun yanı sıra şunu da söylemek isterim. Aslında elimden bir şey gelmez ki, çaresizim dediğiniz ne varsa, çözemediğiniz, içinden çıkamadığınız ne varsa arkadaşlar, bunların sizin aslında zihninizin sadece bir zihin hapishanesi olduğunu ve bu konuları etrafınızdaki insanların desteğiyle Şubat ayı içerisinde çözme ihtimalinizin çok çok yüksek olduğunu görüyoruz burada arkadaşlar. Bu nedenle de çok fazla sıkıntıya girmeden bir şeyleri çevrenizdeki insanlarla çözme ihtimaliniz çok yüksek derken kart döndü arkadaşlar, alıyoruz. 41 numarayla ayna etkisi der. Dişil enerji kartları. Peki bakalım. Çevrendeki dünyayı gözlemle ve içsel benliğini keşfet. Yani bu kadar olur gerçekten. Kart zaten kendini attı. Diyor ki çevrendeki dünyayı gözlemle ve içsel benliğini keşfet. Şimdi buradaki kupa kralı biraz bunu da anlatıyor. İçsel benliğinizi. Bakın şunu söyleyeceğim size. Çevrenizdeki insanlar, tamam mı? Aile, eş, dost neyse. Sizin aynanızdır ya. Hani sizi yansıtır. Siz bu insanlara bakıp kendinizi görebilirsiniz. Kendinizle ilgili çözemediğiniz, ya ben niye hep aynı sorunları yaşıyorum? Niye benim sürekli kalbim kırılıyor? Niye hiçbir şey değişmiyor dediğiniz noktada çevrenizdeki insanlara bakın. Mesela onlar sizin aynanız ya. Onların nesi sizi rahatsız ediyor? Ya da onların nesinin değişmesini isterdiniz? Bu konu arkadaşlar önemli. Etrafınızdaki kişilerden kendinizi çok net bir şekilde görebileceğinizi söylüyor kartlar aynı zamanda. Peki yüksek benliğinize bakalım. O ne diyor? Yüksek benliğinizden ne tarz bir mesaj geliyor? Kendin olman dünyaya sunduğun bir hediye. Arkadaşlar, başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin diyor aslında kart. Kendiniz
o kendinizi olduğunuz halinizle kabul edebilmeniz bu noktada çok önemli. Bu bir kendinize verebileceğiniz en güzel hediye. Burada da zaten sizi yansıttığı için çevrenizdeki insanlar aslında onların size yaklaşımı, desteği sizin içinizdeki güzelliği de yansıtıyor olacak aynı zamanda. Yani etrafınızdaki iyi insanlara bakarak kendi içinizdeki güzelliği görebilirsiniz sevgili kovalar. Evet, hava gruplarını da yorumladık. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Dediğim gibi serinin devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve yorumlar bölümünde bunu belirtmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bye bye. Like and subscribe.